Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Selenium kütüphanesini kullanarak Marine Traffic'ten gemi verilerini çekmeyi deneyeceğiz. Şimdi ilk önce bu kütüphanelerin hepsi bizim işimize yarayacak. Bunları import ediyoruz. Bunları teker teker zaten burada nerede kullandığımızı göreceksiniz. Şimdi Pandas Read HTML'de yaptığımız gibi bu verileri çekeceğimiz olan sitenin URL kopyalıyoruz. Getirip buraya yapıştırıyoruz. Sonrasında driver.get URL dediğimizde driver bize otomatik bu siteye yönlendiriyor. Driver.maximize window diyoruz. Çünkü büyük ekranda işlem yapmamız daha kolay oluyor. Sonrasında ise burada element, WebDriver, wait, driver 20 second until presence of element located by class name. Burada da class name. Bunun anlamı şu, yani şöyle göstereyim size. Mesela diyelim ki ben bu elementi bulup bunu tıklamak istiyorum. Şimdi ilk önce bunu şöyle size göstereyim. Şu kısmı böyle basarak. Şimdi bunu görmüş olduğunuz gibi bu elementin bir kısa yolu. Bu kısa yolu buradan xpath ile bulabilirim veya class name adı altında bulabilirim. Şimdi class name biraz daha böyle şey oluyor. Çünkü mesela aynı class adı altında birçok element yerleştirilmiş olabilir. O yüzden ben genelde xpath olarak işlem yapıyorum. Xpath şey yaparak. Şimdi bunu böyle kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıyoruz. Bu bize kısa yolumuz oluyor. Yani bu elementi bulmamız için bu şeyde sayfada. Şimdi bu class adı altında bulunan elementi bulana kadar driver'a 20 saniye beklemesini söylüyoruz. Yani bu aslında bu yazılan şeyin anlamı bu. Sonrasında ise bu elementi bulduktan sonra ona click yapmak istiyorsak element.click diyoruz ve elementi click yapmış oluyoruz. Şimdi ilk önce bir kodu isterseniz bir çalıştıralım. Ona göre ben size yavaş yavaş anlatayım. Şimdi driver açıldı. Sonra web sitesine gitti. Sonrasında ekranı büyüttü. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada bir tane böyle bir privacy ile ilgili bir şey çıktı. Burada agree butonunu bastık. Agree butonu bastıktan sonra add filter bu butonu basmamız gerekiyor. Bunu basıyor. Sonrasında bu search kısmına length yani gemi uzunluğu tekstini yolluyor. Sonrasında onu click yapıyor. Şimdi bu kısmı silmesi gerekiyor. Şimdi bunda niye silmesi gerektiğini size birazdan söyleyeceğim. Bu 500'ü silip oraya mesela 150 metre diye ben belirledim. 150 metrelik gemileri arayacağız. Sonrasında ise add filter yine o butonu tıklayacak. Oraya vessel type kısmını girecek ve tanker tipli gemileri aratacak. Buradan da yine add filter basması gerek. Evet, şu an datalar burada görmüş olduğunuz gibi vessel name ve uzunluğu. Bu kadar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi datalar burada. 48 metre gemi ismi. Dataların hepsini çektik. Şimdi bunu göstermek istiyorum. Mesela görmüş olduğunuz gibi genelde işlem hepsinde aynı. Sadece elementin kısa yolunu buluyorsunuz. Yani dediğim gibi class name olarak yapabilirsiniz veya xpath olarak yapabilirsiniz. Veya hatta şunu böyle silip size göstereyim. Xpath, class name, id, tag name olarak da bunların hepsini bulabilirsiniz. Bu elementleri bularak onlar üzerinde istediğiniz işlemleri yapabiliyorsunuz. Mesela element.click dediğimde o bulduğumuz elementi click yapıyor.
Sonra search, bu yine o elementi buluyor. Sonrasında send keys length diyorum. Yani o filtre kısmındaki o boşluğu buluyor. Oraya bu yazıyı gönderiyor. Tabii ki bunu da send keys.return dediğimizde sadece yapıyor. Yani bunu yazmazsak bu kısmı, bu sadece üst kısımda yetmiyor. Sonrasında ise bunlar hepsi bu teksti oraya gönderdikten sonra, mesela şöyle göstereyim size. Ben buraya diyelim ki işte uzunluk eklemek istiyorum. Şimdi buraya uzunluk yazdım. Şimdi ben buna enter bastığımda hiçbir şey değişmiyor. O yüzden bu kutucuğu bulup burada buna klik yapmam gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi yine bunu da böyle ben xpath olarak buradan kopyalıyorum. Getirip buraya yapıştırıp bunu da klik yapıyoruz ve işleme devam ediyoruz. Sonrasında orada çıkan mesela bunu tıkladıktan sonra görüyorsunuz burada 0'dan 500 metre arası. Buna ben diyelim ki 150 metre eklemek istesem aynı bu şekil böyle olacak. Yani işlem istediğimiz neticeyi elde edemeyeceğiz. O yüzden bu kısmı silmemiz gerekiyor ilk önce. Bunu da yine send keys.backspace dediğimizde otomatik olarak o kısmı 3 kere yaptığımızda bunu, o kısmı silmiş oluyor. Sonrasında ise send keys 150 metre diyorum ve keys.return, artık oraya 150 metre girilmiş oluyor. Sonrasında tabii ki add filter diyoruz. Sonra yine orada add filter kısmını, butonunu bulup o kutucuğu buluyoruz, kısa yolunu. Sonra vessel type send key yapıyoruz. Sonra orada vessel type'ı üzerine tıklıyoruz. Ondan sonra mesela tanker tipli gemi olmasını istiyorsak, mesela şöyle göstereyim size. Diyelim ki burada vessel type click yaptık. Sonrasında burada tanker kısmına klik yapıyor ve add filter basması gerekiyor. Çünkü bunu basmazsa dediğim gibi sadece enter ile iş devam etmiyor. Görmüş olduğunuz gibi sonra bu filtre eklenmiş oldu burada. Aynı bu şekil. Sonrasında ise şimdi dataları çekme kısmına geldik. Dataları da çekmek için şöyle söyleyeyim. Bunların hepsi bir kutucuk içerisinde. İlk önce bu kutucuğu burada buluyoruz. Bunun da böyle xpath veya class name olarak da siz bunu yapabilirsiniz. Ben xpath olarak yazdım. Ctrl F dediğinizde bunu kesin olarak bu xpath'in bu kutucuğu bulduğunu kontrol edebilirsiniz. Sonrasında ise şöyle bir şey var. Mesela ben bu xpath kullanarak diğer kutucukları da bulmak istiyorum. O yüzden mesela ben şu kısmı sildikten sonra görüyorum ki bu xpath ile diğer vessel name kutularına erişmiş oluyorum. Sonrasında bu xpath kopyalıyorum. Getirip buraya yapıştırıyorum. Aynı işlemi uzunluk için de yapıyorum. Sonrasında for döngüsü içerisinde görmüş olduğunuz gibi burada find elements dedim. Ama burada element diyorum. Çünkü elements dediğimde artık mesela 20 tane vessel name varsa bu 20 tane vessel name'i bu xpath ile bulmuş oluyorum. Sonrasında bunları hepsini find element diyerek teker teker bu kutuların içerisinden çıkarıyorum. Bunu da yapmak için böyle bir for döngüsü kullanıyoruz. Tabii ki bunu append yapmak istiyorsanız yine boş listeler oluşturmanız gerekiyor ve aynı bu şekilde append yapabilirsiniz. Söylemek istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.